Dorothy Scott 32 yaşındaydı. 4 yaşındaki oğlu Sean ile teyzesinin evinde yaşayan bekar bir anneydi. Eskiden babasına ait olan yerel bir mağazada sekreter olarak çalışıyordu. İş arkadaşları ve yakın arkadaşları Dorothy'nin daha çok evde vakit geçirmeyi sevdiğini söylüyorlardı. Dorothy dindar bir Hristiyandı. Alkol ve sigara gibi alışkanlıkları yoktu. Dorothy'nin ailesi Dorothy çalışırken torununa bakıcılık yapıyordu. Babası Dorothy'nin bir erkek ile görüştüğünü söylemişti. Ancak ailenin bildiği sürekli bir erkek arkadaşı yoktu. Ortadan kaybolmasından birkaç ay önce çalıştığı iş yerinde kimliği bilinmeyen bir adamdan gelen isimsiz telefonlar gelmeye başladı. Telefonda ona olan aşkını itiraf ediyordu. Bazen de onu anlamsız bir şekilde tehdit ediyordu. Telefondaki bilinmeyen kişi gittiği her yerde Dorothy'yi takip ettiğini iddia ediyor ve günlük hayatının ayrıntılarını bile ona anlatıyordu. Anlattığı ayrıntıları duyduktan sonra korkan Dorothy, bunun bir telefon şakası olmadığını fark etti. Annesine sesi tanıdığını ancak adamı hatırlayamadığını söyledi. Telefondaki bilinmeyen kişi bir gün ansızın aradı ve ona bir sürpriz hazırladığı için dışarı çıkmasını söyledi. Dışarı çıktığında arabasının ön camında solmuş bir kırmızı gül gördü. Annesine göre Dorothy'nin bu adamdan aldığı son telefon görüşmelerinden biri özellikle kızını dehşete düşürmüştü. Bu konuşma sırasında ona şöyle dedi. Bir gün elime düştüğünde ve yalnız olduğunda seni hiç kimse bulmasın diye parçalara ayıracağım. Dedi. Bu korkutucu çağrıların ardından Dorothy kendini savunmak için bir silah almaya karar verdi ve ortadan kaybolmasından yaklaşık bir hafta önce karate dersleri almaya başladı. 28 Mayıs 1980 çarşamba akşamı Dorothy oğlunu ailesinin evine bıraktı ve çalıştığı iş yerin toplantısına gitti. Toplantı başladığında Dorothy, meslektaşı Conrad Bastro'nun iyi görünmediğini ve kendini kötü hissettiğini fark etti. Yakından baktığında kolunda kırmızı bir kabarıklık gördü. İltihaptan korkan Dorothy, Conrad'ı onu hastaneye götürmesini ikna etti. Diğer bir meslektaşı olan Pam Head onlarla gitmeyi teklif etti. Dorothy, Conrad ve Pam, Dorothy'nin 73 model beyaz Toyota Corolla'sına binip hastaneye gittiler. Yolda oğlu Sean'ı kontrol etmek için ailesinin evinde kısa bir süre durdular. Evdeyken görünürde bir neden olmadan siyah fularını kırmızı bir eşarpla değiştirdi. Sonra arabaya geri döndü ve hastaneye gittiler. Hastaneye geldiklerinde doktorlar Wester'ın kolunun örümcek ısırığından iltihaplandığını söylediler. Western doktorun odasındayken Dorothy ve Pam bekleme odasında onu bekliyorlardı. Sohbet ediyor ve diğer iş arkadaşları hakkında konuşuyorlardı. Bir süre sonra Western doktorun odasından çıktı ve hala bu zehirli örümceğin kendisini ne zaman ve nerede ısırmış olabileceğini hatırlamaya çalışıyordu. Bu süre içerisinde Pam ve Western reçeteli ilaçları satın almak için hastane eczanesinde sıraya girdi. O sırada Dorothy, Western'ın otoparka kadar yürümek zorunda kalmaması için arabayı hastane girişine kadar getireceğini söyledi ve sonra gitti. Western ilacını aldığında o ve Pam hastane çıkış kapısına geldiler ve Dorothy'nin arabayla gelmesini beklediler. Ama Dorothy ve arabası ortalıkta yoktu. Ben ve Western bir süre sonra endişeye kapıldılar. Ama Dorothy'nin arabasının yaklaştığını görünce rahatladılar. Fakat araba yüksek bir hızla yaklaşıyordu ve durmaya niyetli görünmüyordu. Araba hızla yanlarından geçip gitti. Farların ışığından dolayı sürücüyü göremeyen Pam ve Conrad durması için ona el sallamışlardı. Ancak araba keskin bir şekilde sağa dönerek park yerinden çıktı. Arabanın peşinden koştular ve gecenin karanlığında kaybolan arabayı izlediler. İlginç bir şekilde bu hikaye hakkında orijinal gazete makalesinde Dorothy'nin arabasının önünde giden bir araba daha olduğunu yazmışlardı. Ancak bu ayrıntı diğer yazılan sonraki makalelerin hiçbirinde belirtilmemişti. Pam ve Western neden yanlarından geçtiğini anlamaya çalıştılar. Belki de oğlunun başına bir şey gelmiş olabileceğini öne sürdüler. Ve ikisi birlikte Buster'ın evine gidip Dorothy'nin onları aramasını beklediler. Yaşananların üzerinden 2 saat geçmişti. Ama Dorothy'den hala bir ses yoktu. Daha sonra Pam, Dorothy'nin ailesini aradı ve onlara Dorothy'nin eve gelip gelmediğini sordu. Ancak ailesi onu bütün akşam görmediklerini söylediler. Bir süre sonra polise haber verdiler ancak polis onu o gece aramak için herhangi bir neden bulamadılar. Ailesi hala Dorothy'nin eve döneceğini umuyorlardı.
Birkaç saat sonra Dorothy'nin arabası hastaneden 16 kilometre uzakta dar bir sokakta yanmış halde bulunduğundan olaylar korkunç bir hal alacaktı. Arabanın içerisinde Dorothy'ye ait hiçbir iz yoktu. Sonraki günlerde polis kayboluşunu sorgulamaya başladı ve Jacob Scott'a, yani Dorothy'nin babası, şimdilik gazetelere ve televizyon muhabirlerine ve medyaya yorum yapmamasını tavsiye ettiler. Ancak ailesinin evinden kaybolduktan bir hafta sonra telefon çaldığında her şey çarpıcı bir şekilde değişecekti. Vera, Dorothy'nin annesi, telefona cevap verdi Dorothy Scott'ı tanıyor musunuz? diye bilinmeyen bir erkek sesli adam sordu. Evet. Diye yanıtladı Vera. Bilinmeyen kişi de Ben de. dedi ve telefonu kapattı. Bir hafta daha geçti. Jacob Scott'ın sabrı tükenmişti ve yerel bir gazeteyle temasa geçti. Kızının ortadan kaybolmasının hikayesini anlattı. Aynı gün bu gazetenin editörünün masasındaki telefon çaldı. Onu öldürdüm. Dorothy Scott'ı öldürdüm. O benim aşkımdı. Onu başka bir adamla aldatırken yakaladım. Bana yalan söyledi. Onu öldürdüm. Dedi. Arayan bilinmeyen kişi ayrıca bazı ayrıntılar da verdi. Dorothy'nin o gece kırmızı bir fular taktığını biliyordu. Ayrıca Boston'ın örümcek ısırığını da biliyordu. Bilinmeyen kişi, Dorothy'nin onu hastanede olduğunu bildirmek için aradığını iddia etti. Ancak ilginç olan, bildiğimiz gibi 80'li yıllar olduğu için henüz cep telefonu yoktu. Eğer Dorothy hastane telefonunu kullanıp aramış olsaydı, hastane çalışanları polislere çoktan bildirmiş olmalıydı. Muhtemelen telefondaki bilinmeyen kişi yalan söylüyordu çünkü Dorothy onu hiç aramamıştı. Boston, doktorun odasındayken Dorothy'nin yanında kalan Pam, polislere Dorothy o gece hiç kimseyi aramamıştı. Çünkü hep benim yanımdaydı dedi. Sadece otoparka gitmeden hemen önce tuvalete gitmişti dedi. Polis herhangi bir delil bulamadı ve şüphelileri de yoktu. Bu soruşturmayı yavaş yavaş durdurdular. Ancak bilinmeyen bir kişi tarafından telefon görüşmeleri gelmeye devam etti. Scott'ın ailesinin evinde 4 yıl boyunca neredeyse her çarşamba günü telefonları çalıyordu. Telefon sadece öğlen saatlerinde ve Dorothy'nin annesi evde tekken çalıyordu. Arayan kişi Dorothy evde mi? diye sorular sorup onu öldürdüğünü söylüyordu. Polis, Dorothy'nin ailesinin evine bir kayıt cihazı yerleştirdi ve arayanın sesini kaydettiler. Ama kimse kalın ve gizlenmiş olan ses tonunu tanımadı. Polis aramanın izini sürmeye çalıştı. Ancak arayan kişi hatta uzun süre kalmıyordu. Bu yüzden onu bulamadılar. Düzenli olarak yapılan telefon konuşmaları her zamanki gibi annesi yerine Jacob, yani Dorothy'nin babası, çağrıyı yanıtladıktan sonra Nisan 1984'te beklenmedik bir şekilde kesildi. Jacob, arayan kişinin muhtemelen evin artık yeni sakinlere ev sahipliği yaptığını düşündüğünü söyledi. Son aramadan 5 ay sonra ve Dorothy'nin kaybolmasından 4 yıl sonra bir işçi Santa Ana Caddesi'nde bir iskeletin kalıntılarını buldu. Kalıntılar bir köpeğe aitti. Ancak köpek kalıntılarının altında insan kemikleri de vardı ve hafifçe toprakla kaplıydı. Bulunan kemikler kalça kemiği, iki uyluk eklem kemiği, kol kemikleri ve kafatasıydı. Kemiklerin yanı sıra bir turkuaz renginde yüzük ve 29 Mayıs 1980'de 12.30'da duran bir saat bulunmuştu. Dorothy 28 Mayıs'ta ortadan kayboldu. Dorothy'nin annesi turkuaz yüzüğün kızına ait olduğunu itiraf etti. Birkaç hafta sonra kalıntılar üzerinde çalışan polis yaptığı açıklamada kalıntıların Dorothy Scott'a ait olduğunu doğruladı. Bulunan kalıntılarla ilgili bir gazete makalesinin ardından Scott'un ailesinin telefonu çaldı. Telefonu açtıklarında ise tanıdık bir sesten şu soru sorulmuştu. Dorothy evde mi?